Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sürprizim var. Bakın, ben de bu kervana katıldım ve o kadar büyük ki kameraya bile sığmıyor. Çok tatlı bir buzağı yaptım. Şöyle yatırsam çok güzel gözükecek. Evet, kamerama sığmıyor resmen. Çok büyük ve çok tatlı bir buzağı oldu. Şimdi bakın, ben bunu iplik değiştirme tekniğiyle ördüm. Üstüne keçe yapıştırmadım. Keçeler yapıştırmadım ya da ne bileyim parça yapıştırmadım, kumaş yapıştırmadım. İplik değiştirdim. İplik değiştirmeyle ördüm. 4 adet bacaklar ördüm ve birebir reklamdaki fotoğrafları, reklamdaki videodaki anları fotoğraflayarak aslında tek tek inceledim, öyle söyleyebilirim. Buzağın kıvrımlarına baktım. Arka bacak kıvrımlarının nasıl olduğunu inceledim. Arkadan bakıldığında nasıl durduğunu, işte kuyruğunun nasıl durduğunu, nasıl durması gerektiğini hepsini tek tek inceledim. Bu benim ilk denemem aslında. Tekrar bir deneme yaparsam, tekrar örersem ne yaparım? Biraz daha budamaların çok daha farklı ve daha değişik, reklamdakinin aynısının olmasını sağlayabilirim. Bu birinci denememdi. Fakat bu buzağı çok büyük oluyor. Yapması da gerçekten çok uzun sürüyor. Çok uzun sürdü. Nasıl ördüğümü birazcık anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi önce bacakları örmekle başladım. Ayakları şuraya kadar ördüm. Siyahla başladım. Siyahtan sonra beyaz ve damaların nerede olduğuna dikkat ederek ördüm. İplik değiştirdim o alanlarda. Önce ön bacakları yapmaya başladım. Şu kısma kadar çıktım ve daha sonra biraz kas görüntüsü vermeye çalıştım bacaklarına. Burası biraz daha kaslı olması gerekiyor çünkü. Sonra arka bacaklarında yine aynı şekilde siyahla başladım uçlarını ve arka bacaklarını da biraz kas vermem gerekiyordu. Çünkü bu şekilde duruyor. Buzağların, ineklerin, boğaların bacakları bu şekilde duruyor, arka bacakları. Şuradan bir kas kavisi görüyoruz. Kas kavisinden sonra önden de bir kas kavisi olması gerekiyor. Bu şekilde bir planlama yaptıktan sonra o planlama neticesinde aslında bir kerede de yapılmıyor bu. Birkaç kere yap sök uğraştım. Diğer arka bacağını da yine aynı orantıyla ördüm. Tabii ki aynı şekilde aynı başlangıçla örülmüyor diğer bacakta. Simetri yapmamız gerekiyor. Simetri nedir? Şimdi diyelim ki bu parçayı örerken başlangıçta işte ne diyeyim, 4 sık iğne başlayıp bir arttırma yaptıysam ve sonu 6 sık iğne ile bittiyse diğer bacağa başlarken de 4 sık iğne ile başlamıyorum. Tam tersini yapıyorum. Tam simetrisini. Yani 6 sık iğne ile başlayıp 4 sık iğne ile bitiriyorum. Böylece daha düzgün bir simetri oluşuyor. Bu iş birazcık da puzzle ve matematiksel hesaplamayı da gerektiriyor. Neden diyeceksiniz? Ben çok düz bir şekilde gövdeyi örmedim mesela. Şimdi öncelikle tabanını oluşturdum. Tabanını oluştururken de belli bir adet zincir çekerek o zincirin etrafında orantılı bir şekilde oval bir şekil elde ettim. Şekil şuraya kadardır aslında. Şu kadarlık bir bölümdür. Daha sonra ipimi bacakları birleştirerek kullandım ve devam ettim. Koparmadım ipimi. İşte önce ön bacaktan başladım. Ön bacağı birleştirdim. Sonra ikinci ön bacak, sonra arka bacakları birleştirerek örmeye devam ettim. Fakat örerken hiç arttırma eksiltme yapmadan işte şuraya kadar dümdüz neyse onu öreyim, ondan sonra kapatırım, ben bunu düşünmedim. Neden? Çünkü gövdesinde de bir takım kaslar olması gerekiyor. Bu hayvanın bir gövde şekli var. Tombul bir poposunun olması gerekiyor. Şu arka kısmındaki
şu kısımların biraz tombullaştırılmış olması ve biraz çıkık olması gerekiyor. Bakın sırtından doğru. O şekli verebilmek için de tabii bazı bu bölgelerde arttırma işleri yaptım. Matematiksel bir hesaplama yaparak. Gövde kısmında da bakın bir takım girintiler, çıkıntılar göreceksiniz ve bunların da mutlaka olması gerekiyor. Neden mi olması gerekiyor? Çünkü hayvanın duruşunda normalde buralarda bir kas girişleri ve bir hareketlilik göze çarpar. Bu da daha gerçekçi durmasını sağlayacaktır bize. Ve önünde de bir pembeliğimiz vardı. O pembeliğimizi sağlamak için de pembe ip kullandım. Bu pembe iple de daha tatlı bir görüntü elde etmeye çalıştım. Tabii kuyruğumuzu yaptık. Kuyruğumuzu da oluşturduk. En zor kısmı kafamızdı. Pardon. Kafamızı o kadar çok söktüm, diktim ki inanılmaz söktüm, diktim. Bu kafayı yapmak için bir hafta uğraştım ve gerçek görüntüyü bulmak için normal düz örgü örsem ve üstüne de patchwork yapıp işte yapıştırma yapsam, keçe yapıştırsam, kumaş yapıştırsam bu iş çok kolay olacak. Yani düz beyaz iple kafayı örerim. Beyaz iple ördükten sonra da işte şekilleri keserek üstüne yapıştırırım. Ha, olmadı mı, büyük mü geldi? Hadi buradan da biraz keseyim. Hadi alttan da biraz oyayım dersiniz. Yapıştırırsınız bir şekilde, formunu, şeklini bulursunuz. Ama ben bunu yapamazdım. Neden? Çünkü örüyorum. Yani gördüğünüz siyah ipi de beyaz iple beraber örerek yürütüyorum. Durum böyle olunca bir bakıyorsunuz bir yanlışlık oluyor, bir orantısızlık oluyor. Hadi bakalım sökmeniz gerekiyor. Bu tabii biraz daha zor oluyor. Sonra kulakları. Yani bir kere küçük buzağların öyle kocaman kulakları olmaz. Yani buzağı diye yapılan tarifleri de görüyorum. Arkadaşlara bir şey demek istemiyorum gerçi ama arkadaşlar neden o kadar kulaklarını çok büyük yapıyorsunuz? Buzağların kulakları o kadar büyük olmaz. Yani küçük minik kulakları olur ve ben de minik kulaklar üzerinde çalıştım. Ve minik de boynuzları olur. Minicik şöyle. Onlar için de sarı simli ip kullandım. Bakın minik boynuzlar yaptım. Tabi burada da küçük bir ayrıntımız var. Bu ayrıntıyı da 4 parçadan ördüm. Burada 4 parça var arkadaşlar. Boyutlarına göre parçaları belirledim. 2 tane uzun parça, 2 tane de kısa parça ördüm. Onları da buraya düzgün bir şekilde yan yana diktim. Ve tabi ağzı. Şu ağzı, pembiş ağzı çok önemliydi. Onu da düzgün bir ovallik vermek gerekiyordu. İnanın bunu da kaç kere söktüm yaptım diyebilirim. En güzelini oluşturmak için. Çünkü şu düzgün ovalliği bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yoksa çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Sonra boynunda yeşil bir tasma diyelim. Tasması var. Bunu da düz örgüyle ördüm. Ve kenarlarından geçtim sonra düzgün bir şekilde. Bu gördüğünüz zili nereden buldun diyebilirsiniz. Bu da yılbaşı ağacı süsüydü çocukların. Yılbaşı ağacı süslerinden aldım. Tesadüf, boyut olarak da çok güzel uydu. İşte gördüğünüz gibi ortaya böyle çok tatlı bir buzağı çıktı. İnanın yani bir hafta uğraştım bu buzağı yapmak için. Çok da basit bir şey yapmak istemedim. Çok basite indirgemek istemedim. Duruşuna çok önem verdim. Bakın ayaklarının açısını görüyor musunuz? Yani her şeyin belli bir açıda olmasına çok önem verdim. Arkadan görünüşü, kafasının görünüşü. İnanın bunlar benim için çok önemliydi. Güzel olmayan bir şey de yapmayı hiç sevmiyorum. Düzgün bir şekilde olmalı. Kendim beğenmediğim bir şeyi asla yapmak istemem. Gerekirse tamamını bile sökebilirim bitirmiş olsam bile. Dediğim gibi bu buzağımız büyük bir buzağı. 25 santim boyutunda. Eni de 20 santim. Şöyle söyleyeyim, şu ağızdan arkaya kadar
20 santim falan e, büyüklüğü var. İçini tabii elyafla doldurduk. Gerçekten yapımı dediğim gibi uzun sürüyor. Öyle çok çok da kolay değil. Yani düz bir örgü yapsam belki kolay olur ama inanın şu girinti çıkıntıları, vücudundaki girinti çıkıntıları, kasları yapabilmem için, bu görüntüyü elde edebilmem için bayağı bir şu bölgelerde çalışma yapmam gerekti. Şimdi bana Instagram hesabımdan çok soru soran oluyor. Çok yazışmalar yapıyoruz. Bu arada Instagram'dan da beni takip ederseniz bu videolarımın açıklama kısmında Instagram adresimi de bulacaksınız. Lütfen Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da yeni çalışmalarımı görebilirsiniz. Yani ben bu videolarımda sizlere çok biraz daha basit tariflerle karşınıza geliyorum ama aslında Instagram'ımdan da neler yapabileceğimizi görebilirsiniz. Çok ileri tekniklerde tasarımlar üzerinde de çalışan bir kişiyim. Yeni tasarımlar var. Yani resimden bakarak örebiliyorum, çıkarabiliyorum. Color Carnaval Instagram hesabımdan da çalışmalarımı görebilirsiniz. Ben daha çok bu işe yeni başlamış, yeni örmeyi seven, örgüyle haşır neşir olmak isteyen arkadaşlarımızı da düşünüyorum. Onun için daha basit, daha kolay tariflerle başladım. Yani inanın görüyorsunuz, bakın şu karşılaştırmayı yapmak istiyorum size. Bakın bu ördüğümüz küçük tavşan. Bu tavşanı örmek için ne kadar çaba sarf ediyoruz, ne kadar zaman sarf ediyoruz. Örmesi, dikmesi hiç de kolay değil. Ve bir karşılaştıralım. Bu inekle, bu buzağıyla şu tavşanı bir karşılaştıralım bence. Instagram'dan herkes çok yazıyorlar bana. Fiyat almak istiyorlar. Ben de fiyatı söylüyorum. Çok buluyorlar. Yani lütfen karşılaştırabilir misiniz? Yani bu tavşanın yapılışı benim videolarımda mevcut. Bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu, öyle çok kolay olup bitmediğini. Ve şimdi karşılaştırın. Bu buzağımızın yapılışının ne kadar sürdüğünü sanırım tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de arkadaşlar aslında şöyle düşündüm. Bir küçük boy buzağı yapabiliriz diye düşündüm. Bakın şu küçük buzağı yaptım. Kafasını bitirdim aslında. Yani normal bu 25 santimlik buzağımızla karşılaştırırsak çok daha küçük bir buzağımız bu. Daha küçük boyutta bir buzağı yapmayı düşünüyorum. Yani benim için fark etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz boyda, istediğim şekilde örebilirim. Dediğim gibi ben designer'ım, dizayn yapıyorum. Bir oyuncağı istediğim boyuta indirip küçültüp örebilirim. Benim için hiç fark etmez. Bakın gördüğünüz gibi bacaklarını da küçülttüm. Bu da küçük minik bacakları yeni buzağımızın. Şimdi üstünde çalışıyorum. Bu küçük buzağımızı tamamlayayım. Tarifini bir şekilde, net bir şekilde çıkartayım. Kanalımda sizlerle paylaşacağım. Hep birlikte bu minik buzağının nasıl yapıldığını, iplik değiştirme yöntemiyle özellikle nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Örgüyü sevenler, uğraşmayı sevenler, ince işçiliği sevenler aramızda varsa lütfen beni takip etmeye devam edin. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Birlikte örmeye devam edeceğiz ve çok güzel oyuncaklar keşfedeceğiz. Benim kendi dizaynlarımı ve kendi tariflerimi de yayınlayacağım kanalımda. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açalım. Yani bu alt kısımda sağ alt köşede gördüğünüz zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açıp videolarımdan anında faydalanabilirsiniz. Evet, dediğim gibi ben bu ineğimizi bitireyim. Tarifini de en kısa sürede birlikte örerek başlayacağız, yapacağız. Ama önce benim bitirmem gerekiyor. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize örgülü günler diliyorum. Hep birlikte yeni tariflerle birlikte olmak üzere. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın.